Merhaba Semramis Hanım, nasılsınız? Merhaba, mersiyim. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz, adı Evimin Köşeleri. Evet, Bu ismi siz özellikle istediniz. Neden? ben istedim çünkü istediler. Haklı olarak merak ediyorlar herhalde benim evim müthiş bir ev değil ama. Benim nerede yaşadığımı merak ettikleri için ben de onlara nerede yaşadığımı göstermek istiyorum. Onun için. Çok yakın bir zamanda Fatih Altaylı'nın konuğu oldunuz. Bu nasıl bir deneyimdi sizin için yıllar sonra canlı yayına konuk olmak? Vallahi çok enteresan bir deneyimdi. Çok korkutucu bir deneyimdi. Çünkü ben hiç canlı yayına çıkmadım. Benim işi bıraktığım zaman televizyon yani daha yeni başlıyordu. Canlı yayın müthiş bir şey. Çünkü canlı yayın sahneye çıkmak gibi bir şey. Nasıl sahnede canlı şarkı söylemek oluyor, onun gibi bir şey. Çok korktum. Ama eksik olmasın Fatih çok çok yardımcı oldu. Tabii ben de yani çıkmadım, çok istendi ama çıkmadım. Fatih'i seçmemin sebepleri vardı. İyi bir gazeteci olduğuna inanıp ve son zamanlardaki duruşu beni çok etkilemişti. Onun için kabul ettim ama korkuyu sen sor bana. Yani ciddi korkular yaşadım. Ama güzeldi. Sonunda galiba iyi oldu. Galiba hoş bir anı oldu. Memnunum yani. Peki orada çocukluk döneminize de değindiniz. Biz bunu hiç konuşmamıştık sizinle. Ben bu konu hakkında da sorular sormak istiyorum. Nasıl bir ailede doğdunuz Semramis Hanım? Ee, Benim için güzel bir aileydi. Yani güzel bir aileye doğdum. Burjuva bir aileye doğdum. Babam deniz subayıydı. İki kardeş, anne, baba. Daha çok anneannemlerin olduğu, anneannem ve dedemin yaşadığı yerde başladı bizim hayatımız. Ki çok keyifliydi. Bütün çam ağaçları. Ben her gün annem bana bir elbise dikmiş. O zaman elbiseleri, çocukların elbiselerini anneleri dikerdi. Benim annem de elbise dikerdi bize. Bizlerin elbiseleri annemin elinden çıkardı. Hiç unutmam. Böyle kahküllü, kısacık saçlı, ondan sonra bir elbisem var. O elbiseyle de resmim var, çok komik. Önüne de kocaman bir cep yapmış. Niye? Çünkü ben müthiş bir çam fıstığı ağaçlı bir ormanın içindeydi anneannemin yaşadığı yer. 24 dönüm çam ağaçları vardı ve fıstıklar dökülür olduğu zaman benim işim o gidip o fıstıkları, o cep onun için yapılmış. Bunun içine doldururdum. Sonra annem, ben de hatırlıyorum. Böyle küçük şeyler hatırlıyor insan ama hatırladığım şeylerden biridir yani. Ki çekilirdim bir köşeye, bir taş bulurdum. O taştan çıt akşama kadar onları kırar, çam fıstığı yerdim. Çok güzel anılarım var çocukluğa ait. Herhalde vardır tatsız şeyler ama biliyorsun ben güzel şeyleri toplamayı seviyorum. Anıların da güzelini toplamayı seviyorum. Kötü şeylere çok yerim yok. Yani kötü anılara da yerim yok. Aslında siz anılarınızın hep güzel, olumlu tarafını taşımışsınız geçmişten günümüze. Bunu Fatih Altaylı'nın programında ilk evliliğiniz Fikret Hakan'dan bahsederken düşündüm ben. Doğrudur. Doğrudur. İşte aynı şeyi konuşuyoruz biraz. Ben kötü şeyleri yaşanmamışlık değil. Yani unutmak derken unutma yok. Tabii ki hatırlıyorum ama onların üstünde durmuyorum. Onlar benim sarıldığım şeyler değil. Orada anlattığım şey de güzel bir hikaye değil aslında. Onun için ben daha önce niye konuşulmadı diye merak edenlere kendi yönümden anlattım. Ama bu demek değil ki sadece benim hatamdı. Tabii ki başkalarının da hataları oldu. Ama onlar beni alakadar etmiyor. Ben kendimden mesulüm.
Peki siz Fatih Altaylı'nın programında çocukluk anılarınızdan bahsederken Ajda Hanım'ın çok yaramaz, sizin de bir o kadar uslu olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Evet. Bize anlatabileceğiniz başka çocukluk anılarınız var mı? Çocukluk anılarından evet, çok fazla şey hatırlamıyorum. Çünkü Ajda yaramaz olduğu için onun grubu vardı. Çocuklarla böyle o koşuşur, tepişirdi. Ben daha çok böyle evde işte yazı yazmayı öğrenen, sakin duran bir çocuktum. İşte o kadın bu hale geldi. Peki anneniz ve babanızla ilişkileriniz nasıldı? Gayet iyiydi. Ama benim babamla çok ilişkim olmadı. Çünkü benim doğduğum zaman erkek beklerken ben geldiğim için babam büyük bir sükutu hayale uğramış ve hatta ben bunu çok sonra öğrendim. Babam vefat ettikten sonra öğrendim. Ama beni vermeye kalkmış mesela. Ve dedemle anneannem mani olmuşlar ona. Önemli olan şu, ben çocukluğumdan beri babayla münasebeti hiç hatırlamıyorum. Oradan anlaşılıyor ki çok büyük bir yakınlığımız yokmuş babamla. Babam Ajda'yı çok severdi. Allah rahmet eylesin. Ve onunla çok yakın bir baba kız ilişkileri oldu. Benimle öyle olmadı. Belki kendi reaksiyonundan rahatsızlık duydu sonra. Neyse, bizi alakadar etmiyor. Benim çok iyi bir baba kız münasebetim oldu. Annem çok, tabii ki annem böyle bir şey isteyince baba daha çok bana düşmüş herhalde. Ve onun için de yani aile münasebeti diyorsan benim babamla çok münasebetim olmadı. Zaten onun içindir ki benim ondan sonra hayatıma giren erkekler daima benden çok çok daha büyük insanlar oldu. Ve zannediyorum, ben zannetmiyordum aslında seneler sonra bu Ercüment Bey'i çok sevdiğim halde, o da beni çok sevdiği halde ayrılmaya, bu geçirdiğimiz kazadan sonra ayrılmaya kalktığım zaman o kadar niye olduğunu bilmiyordum ki hayatımda ilk defa psikiyatra gittim. Oranın en iyi psikiyatrı dediler ve oraya gittim. 45 dakika konuştuk. 40. dakikada ben içimdeki cevabı bulmuştum. Adam da zaten öyle dedi. Çünkü Ercüment Bey de benden çok daha büyüktü ama müthiş bir sevgi ve aşk plus ondan sonra gelen büyük bir sevgiden niye ben gitmek istiyorum diye çok sorguladım. Hem ben sorguladım, sonunda da profesyonele giderek acaba doğru mu benim düşünüm? Doğru olduğunu duyduğum zaman çok rahat ettim. Çünkü ben babayı yaşamak istiyormuşum ki doğru. Ve onu demiyor adam, bana demedi tabii ama dediği şey şu: siz büyümüşsünüz ve artık evi terk etme zamanınız gelmiş. Bak ne kadar enteresan değil mi? Dın etti bir şey ki doğru. Ve ondan sonraki eşim de yaşıma en yakın olan eşimdi zaten. Orada da başka şey buldum. O da ayrı konu. Konuşuruz. Yani aslında hepimizin hayatlarındaki seçimlerimizde çocukluğumuzun büyük bir etkisi mi var demek istiyorsunuz? Herhalde. Tabii ki var. Tabii ki var. Yani ben onun için bazen hiç şaşırmıyorum. Çok travmatik ailelerden gelen çocukların yol bulamamalarına ve bu beni çok etkiliyor ve üzüyor. Çünkü aile yapısı tabii ki önemli. Benimkinde sadece erkek istemişler de kız gelmiş durumu var. Onda bile bak nerelere gidebiliyor insan. Bunun daha travmatik şekilleri var. Yani Allah hiçbir çocuğa böyle şeyleri yaşatmasın. Güzel değil tabii. Yani istemeyerek de olsa etkiliyor, etkilemez olur mu? Düşün. Peki son dönemde izlediğiniz diziler hangileri?
Son dönemde Kızılcık Şerbeti izliyorum. Çok beğeniyorum. Ömer izliyorum. Çok beğeniyorum. Niye beğendiğimi de söyleyeyim sana. Çünkü ben bir diziyi böyle ah o onu mu yapmış, o onun canını mı sıkmış, öbürünün çok mu kızgınlık yaşıyor, öyle seyretmiyorum. Ben hikayenin esasına giriyorum. Böyle bir huyum var. Her şeyde olduğu gibi ayrıca. Derinine iniyorum. Onları da seyrederken bir toplum, hele şu anda çok, mesela Kızılcık Şerbeti bugün toplumumuzda yaşanan sahici bir hikaye. Ve bunun bir kısmını hepimiz değişik şekillerde görüyoruz. Onu öyle seyrediyorum. Yani benim dizi seyretmem, ah koyayım diziyi de vakit geçsin, güzel bir vakit geçirelim durumu değil. Ömer'de de öyle mesela. Plus bunlar çok iyi oynanan, artık bizde çok güzel diziler yapılıyor, o ayrı. Yani o ayrı bir konu. Çok güzel yapılıyor dışarılarda, bütün arkadaşlarım ay sizin diziler diye kıyametleri kopar. Onu tanıyor musun, bunu tanıyor musun diye bana telefon açtıkları oluyor. Tanımıyorum, tabii tanıyorum ama tanımıyorum bir kısmını. Ama çok takdir ettiğim çocuklar, çok takdir ettiğim insanlar, direktörleri olsun, oyuncular olsun, müthiş diziler çekiyorlar. Ömer'de de o da başka bir hikaye. O da uçlarda inançların insanları nasıl allak bullak edeceği ve ne kadar üzüntülü şeyler yaşatacağını görüyorsun. O da benim için derinine baktığın zaman müthiş bir öğreti diye düşünüyorum. Yalnız bunları seyrederken sonunda edindiğim, bulduğum virüs şu: el alem ne der? Niye el alem ne der'in, bu el alem ne der'in insanların üzerinde ne kadar bazen olumsuz etkileri olduğunu görüyorsunuz o hikayelerde, ki yalnız hikayelerde değil, hayatta da böyle. Bu o el alem nedir? Mesela ben hiç başkası ne düşünür diye bir şey yapmam. Hiçbir zaman da yapmadım. Ve bu biraz Orta Doğu'da olan bir şey. Mesela bu kadar sene dışarıda yaşadım. Ben hiç acaba komşularınız ne der, yani başkası ne der diye düşünen bir insana rastlamadım. Çok da uzun zaman olduğu için o yaşama devirleri, buraya geldiğim zaman çok şaşırdım. Ben hiçbir zaman yaşamadım öyle ama bana şok etkisi yaptı. Ama onlar ne der, ama sağın ne der, solun ne? Bu çok fena bir bağımlılık. Seni bir şekilde yapman lazım gelen şeylerden durduran bir şey. Bazen doğru olan şeylerden, başkasının ne diyeceği. Bunlara çok önem verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insan hayatta doğru şekilde yürüdüğüne ve yeterli bir şekilde yürüdüğüne inanıyorsa, başkasının dediğinin çok önemi olmaması lazım diye düşünüyorum. Ve bundan biraz kurtulmak lazım bizim, yani hep beraber bundan biraz kurtulmamız lazım. Peki o zaman sizce el alem ne der düşüncesi insanların hayatını nasıl etkiliyor? Bazen çok kötü etkiliyor. Yani o onu diyecek, bu bunu diyecek diye insanların özgürlüklerini kısıtlıyor. Yani bu doğru özgürlükleri olan insanı da kısıtlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bırakın insan neyse kötü bir şey yaşayacaksa o yaşayacak ve o neticesini görecek. Çünkü yaşadığınız her şeyin bir cevabı var bu dünyada. O onun yaşayacağı şey. Ama başkası bir şey söyleyecek diye bazen de çok olumlu şeyleri kısıtlıyor insan. Özgürlük kısıtlamak. Bence bu özgürlük kısıtlamak diye görüyorum. Ve doğru bir şey değil diye görüyorum. Dediğim gibi bu sadece mesela buradan sonra Asya'ya kadarki bir şey.
yani Orta Doğu'nun çok daha önem verdiği bir şey. Zaten dizilerden geldik. Dizilerde de onu görüyorsun. Yani o ne der, bu ne der, çocuğum rezil oluyoruz. Baba sen bizi rezil ettin, anne sen bizi rezil... Niye? Seninle alakası yok ki onun. Eğer bir şey oluyorsa ki o kendine ait olan bir hadise. Yani diye düşünüyorum. Yani dizilerimizde böyle çok çok keyif alıyorum. Bunu da bir daha söyleyeyim. O yanınızdaki küçük taslar nedir? Ben çok merak ettim onları. Bunlar benim vitamin kutuları şeylerim. Sabah akşam bunlara ne alacaksam onları koyuyorum. Burada kutum var. O kutuyu açıyorum. Böyle bir kutum var ve onları alıyorum. Ben seneler evvel çok gençtim. Los Angeles'ta çok sevgili bir arkadaşımız vardı. Harikulade bir insandı, Ercüment'le benim. Sabah bir avuç vitamin alırdı. Allah Allah derdim, niye alıyor bu adam bu vitamini? Gayet de sağlıklı filan bir adamdı. Allah rahmet eylesin, şimdi vefat etti ama yaşından dolayı yani. Normal bir şeyde, yaşta vefat etti. Ne enteresan, insan gençken böyle şaşırıyor bazı şeylere. Sonra yavaş yavaş, ben sağlığa meraklı bir insanım ya, çok seviyorum sağlıklı yaşamayı. Yani yediğimiz şeylerden, sporundan, uykunun öneminden, ben bunlara önem veren bir tipim. Ve tabii zamanla geliyorsun sen de o gördüğün arkadaşının bir avuç hapına. Ama bilinmesi lazım ki bazı şeyler muayyen bir yaştan sonra, bu dediğim yani muayyen yaş böyle 100 yaşında değil, ama vücutta 35'ten sonra kadınlarda müthiş bir hormonal değişiklik oluyor. Erkeklerde keza başka türlü değişiklikler oluyor. Bütün bunları kontrol edip ona göre destek almak çok önemli diye düşünüyorum. Onun için check-up'lar yaptırıyoruz. Sadece Allah korusun kötü bir hastalık bulmak için değil, dengeleri, vücudun da bir dengesi var ve zaman içinde onların kaybolması var. Onlara bir ek bir şeyler yardımcı olmak lazım. Mesela benim en önemlisi ben maalesef biraz sigara içen bir insandım ama sigarayla ilgisi yok sadece. Ve her gün C vitaminini alırım mesela, her gün. 2000 C vitamini alırım. Bunlar müthiş ilaçlar, böyle dünyanın en önemli ilaçlarını getirmek, yapmak, genç durayım da bilmem ne. Bunlarla ilgisi yok, sağlık için. Mesela ikinci çok önemlisi benim için D vitamini. D vitamini çok çok önemli bir ek vitamin. Muhakkak almak lazım. Tabii kontrol ederek. Senede 2 defa bir kere kontrol edersiniz. Bazı insanın ihtiyacı olmayabilir ki oluyor. Güneşte devamlı gün ışığında duran insanın olmayabilir. Ama bizim hayatlarımız artık çok evlerin içinde, çok kapalı yerlerde geçiyor. Onun için D vitamini çok önemli. Sadece güneşten ilgisi yok. Birçok şeyde çok faydası olduğuna inanıyorum. Gibi. Onlar da benim vitamin kutularım. Nasıl? Çok şekerler.